Virginia's model is a mind, body, and spirit model. So it didn't matter whether you entered through someone's thought patterns, what they were feeling in their body, or how they were experiencing their essence and their sense of spirituality. Yani Virginia Satir'in modeli bir zihin, beden, ruh bütünlüğünü ele alan bir model. Yani insanın bir yerde hem bedeninde olup bitenler hem zihninde ve de spiritüelliğiyle de ilgili bir şey, bir kısım. Farkındaysanız sağ tarafta Türkçe slaytlar var, solda İngilizce var. So in the end, she would hope that she would make some connection and increase awareness for clients at all three of those levels. That is, their thought patterns, how they are experiencing physicality and emotions in their body, and how they're experiencing their life force and the connection of themselves to the universe. Yani hem düşünce kalıpları hem duygularını bedenlerinde nasıl deneyimledikleri hem de hayat enerjilerini nasıl kendileri deneyimliyorlar, bütün bu açılardan farkındalık yaratmaya çalışıyordu. She believed that we get our first doctorate in life in our family of origin. Derdi ki, yani şuna inanırdı, aslında ilk doktoramızı biz kaynak ailemizde alıyoruz. She geniusly took the universe and basically divided it into three parts. She said there's a self, an other, and then the context of our relationship. Ve dedi ki böyle çok zekice, dahice söylediği şey, bunu üç bağlamda var. Yani bir öz, diğeri öteki ve bağlam. So how I experience myself, my sense of value, how I experience others, my interest to lean towards them or to move back from them, were all a part of what I learned in my family of origin. Yani kendime nasıl öz değerimi gördüm, kendi özümle ilgili kendimi nasıl deneyimliyorum, diğerleriyle nasıl deneyimliyorum ve bütün bunlar benim aslında erken aile içinde öğrenmelerimle ilgili. The context which holds the relationships is also, of course, influenced by larger systems, be it religious systems, governmental, community values, and those impact the family of origin. So there's a real mix of how we come to understand who we are and what we are about in the world. Tabii ki ailede ve bizim aile içinde öğrendiklerimizde gerek kültür, gerek din, diğer kurumlarla olan ilişkiler nezdinde, yani geniş sistemler içerisinde etkileşimin altında. So Virginia created some things that we came to call tools and vehicles. The tools were things that were concepts, but they were also concepts that could be put into action in terms of helping client systems grow. And of course, she was not interested in curing people. She was interested in helping them be more fully human, helping them be more whole, and helping them value themselves.
Yani onları böyle denden içinde iyileştirmek derdinde değildi. Onların daha kendileriyle bir bütün olmaları ve kendi değerlerini keşfetmeleri ne esas amaçlıyordu ve bunun içinde aslında aletler ve araçlar dediği bir iki şeyi kavramdan bahsetti. Aletler daha aksiyon, harekete geçilebilecek araçlar gibiydi. So her work was founded on values and a belief system about humans. Yani onun neydi adı, çalışmaları, inanışlar ve aynı zamanda yani insana dair ve onun nasıl işlediğine dair olan inançlar ve değerler üzerinden kavramlaşmıştı. We'll go to the next slide. And at the very base of her work, and at the core of her work, she believed that self-esteem was what could help people be empowered to make choices that really were healthy for them. Yani aslında en tabanına gittiğimizde slide'ın da en altında gördüğünüz özdeğer var ve aslında özdeğerin yaratacağı seçimlerle kişinin aslında daha mutlu ve kendisi olacağını düşünüyordu. When she used the term self-esteem, she did not mean how competent or how productive you are or how successful you are at academics or business or athletics or theater or anything. She meant how we come to value the unique being that we are. That our worth is inherent in our life force. Yani özdeğer derken yani performansımız, başarımız, işte bir koşuda elde ettiğimiz skor bunlar değildi. Onun kastettiği bizim gerçekten kendi kıymetimizin yani kendine gösteriş haliydi. So here are 4 ways of thinking about her goals. Again, raising self-esteem. Yine burada 4 tane Satir modelinin hedefi var. Bunlar özdeğeri aslında yükseltmek için yollar. Helping people become able to be empowered to make choices about their lives. Yani insanların kendi hayatları hakkında seçim yapabilecek güçlendirmeye yardımcı olmak. Similarly, helping clients take responsibility for their decisions. Ve aynı şekilde danışanları kendi kararları, düşünceleri, duyguları hakkında sorumluluk almalarına yardımcı olmak. She wanted to help people be able to communicate from a place of congruence. İnsanlarla kendiyle uyum seviyesinden yani denge seviyesinden bağlantıya geçmeye çalıştı. Congruence is really not easy in times of stress, and I will talk more about that. But in order to use ourselves congruently, we have to be able to be in a place where we are safe with ourselves. Kendimizle daha uyumlu ve dengede ve bütün olabilmek için yani congruent olabilmek için ki bu stresli zamanlarda o kadar kolay değil.
kendimizi her şekilde bu enerjinin içinde yerleştirmemiz gerekiyor. When we can do the next slide. Ve şey dedi, pardon, bununla ilgili daha sonra konuşacağım dedi. Virginia believed, as do I, that we are born with the internal resources we need to maintain and grow our self-esteem and to change in positive directions. Virginia inanıyordu ki ben de inanıyorum. Biz içimizdeki yaşamak için kaynaklarla doğduk ve bunlar bizim içimizde ve bunlar zaten var bizde. So we'll start with the first one up at the top, the wishing one. İlk başında başlayacağım, yani dilek çubuğuyla. If we discount our wishes, we diminish our passion and our energy. Eğer biz isteklerimizi tamamen ket vurursak veya görmezden gelirsek tutkumuzu ve arzumuzu aslında azaltmış oluruz veya motivasyonumuzu azaltmış oluruz. The courage stick. Cesaret çubuğu. Our ability to take risk, even with dragging our fear behind us. Yani şeye rağmen, korkumuzu arkamızda sürüklememize rağmen risk alma gücümüz, cesaret çubuğu. The golden key, which Virginia said helps you go into the unknown, unlock the unknown, go for new possibilities, for innovation, if you will. Yani altın anahtar Virginia, yani yenilikler, olasılıklar, girişimleri açan yeni olasılıklar oluyor. So this one is called the Yes, No Medallion. And this is the resource we use to set boundaries for ourselves. Bu sonraki ise evet hayır madalyonu ve bu aslında bizim kendimizle ilgili sınır belirlememiz için yardımcı olur. So most of us learned to say yes, but feel no inside. Yani çoğumuz aslında evet deyip içimizde hayır hissettiğimizi öğrendiğimiz durumlar yaşıyoruz. Yani bunları öğrenerek hayatta oluyoruz. Or we might say no thank you, but really want the gift. Veya aslında istediğimiz halde o hediyeyi hayır teşekkür ederim dediğimiz oluyor. This is my traveling icon and symbol for the Virginia's Wisdom Box. It can travel very easily. It could make it all the way to Turkey and be fine. O bilgelik kutusuyla ilgili bu benim seyahat edilebilen kutum. Her yere gidebiliyor. Hatta Türkiye bile geliyor bu kutu. Öyle bir kutu. So this perhaps is the one that is most spiritual in nature. Belki bu olarak, yapı olarak en spiritüel olan. The idea is that if I can be quiet and still and loving to myself, I can be guided by the North Star in my world. I can be guided by truth. Yani ben sakin kalabilirsem ve kendimle olursam aslında kendi içimdeki kuzey yıldızı tarafından
rehberlik edilebilirim. Yani içimdeki gerçek bu, içimdeki hakikat. And then the detective hat, which is our ability to analyze and make sense out of things. Yani bu dedektif şapkası bizim içimizde analiz edebilme, bir şeyi anlamlandırma becerimizle ilgili. I think Virginia forgot to add this one, so I have added it. Bu sonuncuyu galiba Virginia unuttu ama ben ekledim. Kalbi kastediyor. She certainly used her heart and wanted us to use our heart in the world. I think it was an oversight. Yani her zaman kendi kalbini kullandı ve bizlerin hep kalbimizi kullanmamızı istedi. Yani bir şekilde yani atlanmış. So it's to love myself and to learn to love you. Bu kendimi sevmek ve seni sevmeyi öğrenmek. So these resources are in all of us. We may not have used them, but they are there. And as change artists, our work is to help people claim them and use them. Yani bu kaynaklar hepimizde var ve biz değişim sanatçıları olarak onların görülmesi ve onlara sahip çıkılmasıyla ilgili yardımcı olabiliriz. In order to move towards more wholeness and more health, we need to give ourselves some permissions to be free, to feel what we feel, not what we think we should feel, but what we really feel. Okay. Bizim gerçekten tam bütün olabilmemiz için ve sağlık yaşayabilmemiz için bazı özgürlüklere ihtiyacımız var. Yani düşünmemiz, ne hissetmemiz gerekendense hissetmek. And I need to allow myself to have my thoughts and to have them valued, and to not feel that I have to think just like you. Ve yani benim düşüncem, kendi düşüncelerimin kendim olup illa senin gibi düşünmek zorunda olmadığımın kendine izni vermek. And I have to have the freedom to speak and to say what I think, what I feel. My voice matters. Ve sesim tabii ki, sesimi konuşmak tabii ki önemli. Ve ben ne söylemek istiyorsam bunu söyleyebilme özgürlüğüm olabilmeli. So I able to feel, to think, to see, to speak what is true for me, not what I believe you want me to say or you need me to say. Yani benim nasıl düşünmem, nasıl söylemem gerektiğini düşünmemdense, yani senin beni nasıl düşün, benden bir cevap bekliyorsan veya nasıl hissetmemi istemektense benim kendimin nasıl hissediyorsam öyle hissetmeye, nasıl düşünüyorsam öyle hissetmeye ve öyle konuşmaya ihtiyacım var. There's a poster that Virginia created years ago called The Five Freedoms. And that's what you're seeing here, the five freedoms. Yani Virginia'nın yarattığı bir poster vardı, 5 özgürlükler diye. Siz de şu anda onları görüyorsunuz. And we can keep moving. Devam edebiliriz.
So we're back to congruence. Şimdi tekrar kendiyle uyumlu olma, yani dengede olmaya geliyoruz. In order for me to speak congruently, I have to value myself and you and the context in which our relationship resides. Yani benim dengede olabilmem için kendimi, seni ve ilişkimizin yer aldığı o bağlamı değerli bulmam gerekiyor. So if any one of these is devalued or ignored, we cannot be congruent. Yani bunlardan herhangi bir tanesi şey olursa, kapatılırsa veya göz ardı edilirse bizim kendimizle uyumluluğumuz sarsılmış olur. So again, our self-esteem is essential in order to be congruent during times of stress. Yani stres anında bizim kendimizle... Can you say the last sentence? Our self-esteem is essential for us to communicate congruently, particularly when we're under stress. Yani öz değerimizin yerinde olması bizim kendimizle uyumlu olmamızla ilgili çok alakalı ve hele hele özellikle de stres yaşarken. Okay? So congruence also means that I am in the here and now. I am not reactive to a trauma in the past. I am here now. Yani kendiyle uyumlu olma şunu demek: ben şu anda şimdi buradayım. Yani bir geçmişten gelen bir travmayla tetiklenmiş orada değilim. I am fully present. I'm not distracted by what I want to convince you of. Ben orada tamamen oradayım ve seni bir şeye ikna etmek için bir uğraş içinde değilim. Tamamen kendim olarak oradayım. I am direct. I'm straight. I speak my truth. Tamamen doğrudan, direkt bir noktada kendi gerçeğimi konuşuyorum. And because I am in a place of high esteem, I don't have to be defended. I can be open and listen. Yüksek özdeğerde olduğum için bir savunma halinde değilim. Dinlemeye ve bir açıklık halindeyim. There are some very good reasons to work towards congruence. Congruence does tend to enliven our health and our energy. Yani dengede kendiyle uyumlu olmak için gerçekten bu önemli. Bunu gerçekleştirmeye değer. Çünkü kendi sağlığımızla ilgili bu. Our relationships are more egalitarian. İlişkilerimiz daha eşitlikçi. Our performance is more relaxed. We're more coachable, more motivated. Yani bizim performansımız, ortaya koyuşumuz da daha rahatlamış ve bize bir yol gösterilebilir bir haldeyiz. We create contexts that are safer, emotionally safe, respectful, responsive and stimulating. Ve bu şekilde daha güvenli, cevap veren, saygılı bağlamlar yaratabiliyoruz ve de uyarıcı, stimüle eden. If we are not in a place of self-esteem, we will likely be thrown back into what we call survival rules. Eğer böyle değilsek o zaman bir savunmaya
fırlatılırız. Yes. Okay. So I might have learned to ignore anything that is upsetting. Yani herhangi bir benim canımı sıkan bir şeyi görmezden gelmeyi öğrenmiş olabilirim. I might have learned how to twist things a bit, distort them for more comfort for me. Yani kendi rahatım için biraz meseleyi saptırmayı, dikkat dağıtmayı öğrenmiş olabilirim. I may not own my own perceptions and put them on you. Kendi algılarıma sahip çıkmak yerine onu senin üzerine atarım. Yansıtırım yani. And I may have learned how to be completely disassociated and to deny reality. Ve şeyi de öğrenmiş olabilirim. Tamamen disosiye edip yani gerçekten çıkıp bunu inkar etmeyi de öğrenmiş olabilirim. So when that happens, I am likely to not be able to be congruent. Yani bunlar olduğunda çok mümkün ki ben kendimle dengede, kendimle uyumlu değilim. Virginia had 4 ways of communicating under stress that she thought were less than ideal. Placating, Yani Virginia 4 tane ideal olmayan bir ayakta kalma yollarını tanımlamıştı. so in each of these, again, the self, the other, or the context, one or more are left out. Yani bunların her birinde öz, diğeri ve bağlamdan bir tanesi veya belki birkaçı dışarıda bırakılmış oluyor. So now what I would like to do is to share with you how she spoke about change. Because the implication is that we all have to change in order to grow and in order to become more fully human. Ve şimdi sizinle değişim sürecini anlatmak istiyorum. Çünkü orada işte daha nasıl tam olarak tam insan oluruzu anlattığı sistem. So often clients will come to us in a place of what we call old status quo. Yani genelde danışanlar bize eski statüko ile geliyorlar, statüko ile geliyorlar. It may be painful, but it's familiar. Yani bu acı verici olabilir ama bu onlara tanıdık. But when something major comes along that disrupts the old pattern, we call it the foreign element. Ama bir şey gelip de eski kalıbı sarsıyorsa biz buna yabancı unsur diyoruz. It could be a medical diagnosis. It could be getting fired from a job. It could be getting COVID-19. It could be getting hurt in a racial protest movement. It could be having a new baby. It could be finding a new lover. It could be anything that is big enough that's like turns the system around and shakes it up a bit. Yani bu yeni bir bebeğin doğumundan, yeni bir sevgili edinmeden tutun da COVID-19'la tanı almak veya herhangi bir hastalık tanısı almak, işte bir ırkçı bir protestonun içinde yer almaktan tutun. Yani bir şekilde sistemi tamamen o olduğu halden sarsan ve neredeyse fırlatan, o sistemden çıkaran herhangi bir şey. So when the foreign element comes in, it
creates disruption and chaos. Yani yabancı unsur geldiğinde bir sarsıntı, bir bozulma yaratıyor ve bir kaos yaratıyor. And this is the time also during therapy when people think it's unsettling, it's too risky. I want to go back to the way it was. Yani bu mesela terapide de danışanın biraz sıkıntılı olmaya başladı, biraz rahatsızlık vermeye başladı ya da tanıdık değil deyip de aslında eski düzene gitmek istediği zaman da olabiliyor. So this is a time when we all need massive support. Bu bizim o noktada büyük bir desteğe ihtiyacımız olduğu zaman. However, many of us have learned when we're shaken to withdraw or isolate. Yani çoğumuz sarsıntı yaşadığımızda geri çekilmeye ve kendimizi izole etmeyi öğrenmiş olabiliriz. So we try to help people remember the resources that they have. Onun için biz insanların sahip oldukları kaynakları hatırlatmaya çalışırız. So with support, Destekle birlikte. is the next one going to come up? Yeah. Yes. With support and with our resources, we then open ourselves to new possibilities called transforming ideas, a new way to be. Yani kaynaklar ve destekle de aslında yeni olasılıklar belirir ve bu olasılıkların belirlenmesiyle o dönüştürülme olayı başlar. And with a transforming idea, a new way of thinking and feeling, when we integrate that as a part of who we are, then we can begin to actually practice that. And we can move to a newer status quo where, in fact, our performance in terms of managing change, in terms of maintaining our self-esteem, in terms of receiving support is improved. Hı-hı. Yani bu dönüştürücü fikirlerin olması daha sonra daha pratik haline gelir ve bu pratik içerisinde de aslında destek daha gelişerek yeni bir statiko oluşur. So now what I would like to do is to look at peace. We live in a world where there is way too little peace. Şimdi barışa bakmak istiyorum. Biz dünyada bunun aslında az olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Virginia promoted peace at 3 different levels. One inside ourselves. Virginia barışı 3 seviyede kavramlaştırdı. One is within ourselves. Bir tanesi içimizde olan barış. 2 is with another person. İkincisi öbür kişiyle, başka bir kişiyle. And then among all people. Ondan sonra da hepimizin arasında. She left the field of family therapy to become a therapist for the world. Aslında aile terapisi dünyasını bırakarak tüm dünyanın terapisti olma yoluna gitti. And her hope was that each of us could create more peace inside, between, and among. Ve umudu da her birimizin kendi içimizde bir başkasıyla ve hepimizin arasında daha çok barışı yaratabilmesiydi. My thinking was, well, I agree with you, Virginia, but how do you do it?
Yani benim düşüncem de şu, evet Virginia sana katılıyorum ama bunu nasıl yapacağız? And I came up with what works for me about how and what we have to do to create this kind of peace. I call it my 7 A's. Ben buna kendi yolumda bir yol buldum. Buna 7A diyorum. Sol tarafta gördüğünüz gibi bütün o koyduğu kısaltma sözlerin hepsi A harfiyle başlıyor. Yes. So looking at peace within, I have to open myself to awareness, allowing myself to feel, to think, to notice my body, to see and hear you. Önce içimde barışı yaratmak için benim düşünebilme, hissedebilme, bedenimde ne olduğunu fark edebilme ve seni görebilme ve hissedebilmeyle ilgili farkındalığa izin vermem ve farkındalığı yaşamam lazım. I also have to then accept myself. Perhaps I'm feeling jealous. Do I need to be punished? Belki de ondan sonra da kendimi kabul etmem gerekiyor. Yani belki kıskancım. Yani kendimi cezalandırmam mı gerekiyor? I think I need understanding, compassion, and acceptance for my humanness in that moment. O andaki benim insanlığımla ilgili kendime şefkat ve anlayışa ihtiyacım var. And if I am feeling hurt, jealous, competitive, whatever, I am the one that's creating that inside of me. I am the author. Yani ben o sırada ne bileyim bir rekabetçilik hissediyorsam bu benle ilgilidir. Benim içimde ben bunu aslında yaratıyorumdur. There's a time when it no longer makes sense to blame my parents, my lover, my children, my friends, my boss for what I am experiencing inside. Yani bir nokta gelir ki benim içimde, benim deneyimlediklerimle ilgili işte sevgilimi, çocuğumu, müdürümü suçlamanın çok bittiği bir yer gelir. So this is major work of empowerment for us. Yani bu kendimizi güçlendirme için bayağı bir iş. And again, requires the use of our self-esteem tools. Ve kendi özdeğer kitimizi kullanmamızı gerektirir. And our willingness to give ourselves the 5 freedoms. Ve kendimize o 5 özgürlüğü verme gönüllülüğümüzü gerektirir. So that's within me. Now, what do I do for between me and you? Bu benim içimdekiydi. Şimdi senle benim aramda için ne gerekiyor? I have to give expression. I have to move from the inside to the out. So I give you who I am at a moment in time. Yani bu benim kendimi ifade etmem ne içeriyor ve benim herhangi bir anda kendimi sana vermem, ortaya koymam anlamında. Virginia thought to be seen and touched and known was one of the greatest gifts we could have. Virginia dokunulmak, görülmek, duyulmak belki sahip olabileceğimiz en büyük hediye olarak ifade etmişti. In order for that to happen, I have to give voice
I have to articulate myself to you. Yani bunun gelebilmesi için benim kendime ses vermem gerekiyor ve kendimi açıkça dile getirmem gerekiyor. If you will, I have to use myself, apply me into our relationship. Ve sen de buna izin verirsen ben kendimi ilişkide ortaya koyarak ilişkinin içinde uygularım. When I become proficient at the within piece and the between piece, then perhaps I can be an effective change artist or activist or advocate for others. Yani ben kendi içimde o dengeyi onu yarattığımda ve bir başkasıyla bunu yaratabildiğimde o zaman belki diğerleri için bir değişim aracı olabilirim. Değişimi yaratan kişi olabilirim ve savunuculuk bile yapabilirim. I will not be very effective at my advocacy if I have not done my work of knowing how to relate to you and knowing how to accept myself. Yani savunuculukta çok etkili olamam eğer kendimi tanımıyorsam ve kabul etmiyorsam ve seni kabul etmiyorsam bunda çok etkili olamam. There is another level of activism called altruism. Başka bir savunuculuk biçimi de var. Bunun da adı vericilik. And this is the kind of giving that comes from a sense of abundance in terms of who I am in my life. I don't have to give to you out of sacrifice. Yani bu bir sacrifice, yani bir özveri noktasından değil de bir bolluk noktasından bir vericilikten bahsediyoruz. If I give repeatedly because I should, or when it would be better for me to say no, but I continue to give anyway, I will not be able to sustain my commitment to the change for this person or for the system. Yani ben eğer aslında o noktadan hareket etmiyorsam o zaman bunu devam ettirmemin ve bunu aslında yapamayacak bir noktadaysam ve bunu ama yapmam gerekir diye vermeye devam ediyorsam bir nokta gelecek ve ben o değişimin aslında etkin bir değişim yaratamayacağım. Okay. So, in review a bit, peace within, I have to allow myself to experience life. I need mercy for my humanness and my spirituality, and I need to be able to claim my authorship and therefore be in a place of empowerment. That is my work inside. Okay? Yani içimde yapacağım işlerden bir tanesi o kendi deneyimimle ilgili farkındalık ve bunu kabul ederek kendi özümü tezahürü ve bunu kendim tanımladığımda ve kendim buna sahip çıktığımda da bir güçlenme olacak. Yanlış, güçlendirme değil, o güçlenme olacak. So the peace between means I have to communicate and I have to use myself. Yani iki kişi arasında barış oluşturma şu demek. Yani ben iletişim kurmam gerekiyor ve kendimi açıkça ifade etmem gerekiyor.
Peace among larger systems requires that I be a positive force for change. Yani geniş sistemdeki bu bütün hepimizin arasındaki barışı yaratmada da ben olumlu bir güç olacağım. And that I learn to give from a place of fullness. Ve bunu doluluk noktasından vermeyi öğreneceğim. Ya bolluk o, zenginlik değil bolluk. Okay. Beautiful. And next. Oh, here we go. Yes. So here are the questions that I have for you, and we might discuss them and we might go into a small group. And that is, what are you doing to make peace within yourself? And what is helping you? Şimdi bazı sorular sizin için. Belki bunu sorabilirsiniz kendinize. Belki küçük gruplara da bölünebiliriz. Kendi içinde barışı sağlamak için ne yapıyorsun? In terms of peace between, what are you doing to communicate a deeper, truer, more whole you with someone important in your life? And what is helping you? Yani senin için önemli bir kişiyle daha derin, daha gerçek, daha bütün bir sen ile birlikte iletişim kurmak için ne yapıyorsun ve sana ne yardımcı oluyor? Then peace among is, do you know your abundance? Zenginliklerini yani bolluklarını biliyor musun? And can you give from that place? O noktadan verebilir misin? And what helps you? Ve sana ne yardımcı oluyor?